Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık modeli çalışacağız. Arkadaşlar ben şöyle şal şeklinde ördüm. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle uçlarına da püskül taktım. Sadece şal mı yapabiliriz derseniz hayır, bu modelle çok güzel runner yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Ben bu parçaları aslında itiraf etmem gerekirse bluz veya hırka yapmak için yaptım. Ama dedim ki bu modelden çok güzel şal runner da olur. İlk önce ben modeli göstereyim. Sonra da bluze veya hırkaya geçeriz dedim. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. %100 koton ip kullandım. Kullandığım tığ numarası ise 3.50 milimlik tığ kullandım. Biliyorsunuz ki benim elim gevşek. Genelde küçük tığlar kullanırım, ince tığlar. Ama bu modelin şöyle salaş olmasını istedim. Çok sıkıştırmak istemedim örgüyü. Şöyle hemen göstermek istiyorum iyice. O yüzden sizler de çok bol bir şekilde örerseniz güzel olur. Ben elimdeki tüm renkleri kullanmak istedim. Renk kombinasyonu tamamen size ait. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz ve bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle 4 ve katları şeklinde zincir çekiyorum. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. Elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. 1 2 3 4 şeklinde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar, ben istediğim boya gelene kadar zincirimi 4 ve katları şeklinde çektim. En son tuttuğum zincirden şöyle tırnağımla tutuyorum en son çektiğim zinciri. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Tırnağımla battım. Zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine elimi bol tutuyorum. Bu şekilde tüm zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 4 sayarsanız trabzanlarda eksiğiniz veya fazlanız olmayacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben her bir zincire tek tek batarak ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çekerek çeviriyorum. Tığın başını doladım. Şu dibi saymıyorum. Zaten trabzanımın trabzan tepesi. Hemen yanından başlıyorum. 1 2 3.'ye battım. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada kutucuklarımızı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Bir değil, ikinci değil, üçüncü trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, 1 2 üçüncü trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra tamamen bu şekilde ilerleyecek. 2 zincir ve üçüncü trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 3 tane trabzanım kaldı. 2 zincir çektim. 1 2 üçüncü son zincire geliyor ve zincir tepesine batıp ikili trabzanla kapatıyorum. Şu şekilde. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Modeli çevirdim. Burada arkadaşlar trabzan tepelerine, kutucukları yaptığımız trabzan tepelerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine arada 2 zincirim var.
ve trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. 3 sıra kutucuk sıramız var. Daha sonra diğer renge geçeceğiz. 2 zincir ve trabzan tepesine batıp ikili trabzanla bitiriyorum. 2 zincir, trabzan tepesine batıp ikili trabzan, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. 2 zincir çekiyorum ve buradan sayıyorum. 1 2 üçüncünün şöyle dibine batıyorum. Şöyle bir ikinciye de batabiliriz ki burada düzgün bir görüntü olsun. Şöyle ikinciye battım. Bakın düzgün bir geçiş sağlamış oluyoruz. Birinci değil, ikinci zincire battım. Tekrar burada 5 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 ve son sıra kutucuklarımı yapıyorum. Yine tığın başını doladım ve trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, trabzan tepesine trabzan. İnanılmaz kolay ama çok güzel şal, çok güzel bluz oluyor bu modelden, tam baharlık. Evet, bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde bitiriyorum. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci zincire batırıyorum. Eğer burada kasma yaparsa direkt üçlü trabzanda çekebilirsiniz. Ben şöyle uzatarak ikili trabzan yapıyorum ama eliniz sıkıysa burada üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Burada ip kesmeden direkt değiştirebilirsiniz. Ama ben diğerini yaparken bir zincir attım. Bir ipimi kestim. Evet. Şöyle modelimi çevirdim. Hemen diğer rengime geçiyorum. Evet. İpime bir düğüm attım. Burada düzgün bir geçiş sağlıyorum bu şekilde. O yüzden ipi koparıyorum. Bakın şu arkadan ipi arada yürüteceğim. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu kalıyor, bunu sonra saklayacağım. Yeşili saklıyorum. Kutunun içine 2 tane ikili trabzan. 1 ve 2. Hemen önümdeki trabzanın tepesine batırıyorum. Arkada da ipi gizleyerek kutucuğun içine 2 tane. 1 2. Bakın ipimi hala saklıyorum. Trabzan tepesine ikili trabzan ve kutucukların içine 2 tane. İlk sıraya geri dönmüş olduk bu şekilde. Bu kadar saklamamız yeterli. Hemen burayı şu şekilde kesebilirim. Evet. Daha sonra trabzan tepesi ve kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. Bir trabzan tepesi, 2 tane kutucuğun içine ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sona doğru geldim. Burayı da beraber yapalım istedim. Trabzan tepesine ikili trabzan, son kutucuğun içine 2 tane ve bir tane de şu zincirin tam tepe noktasına şöyle batıyorum. Şöyle 2 ilmek almak istiyorum ki orada uzama olmasın. Evet, ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Dediğim gibi ilk sıraya gelmiş olduk. Yine sıranın devamında 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum ve hemen önümdekinden başlayarak 1 2 üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir,
Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir alt yeşil renkte ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz ve istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Ben hemen bu sıraları da bu rengi de bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıranın sonuna geldim. Burada yine ip değiştirip veya aynı tek renkle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son sırada şöyle göstermek istiyorum. Son sırada kutucukla bitirmek istemediğim için aynı renkle yine trabzan geçtim. Şöyle bakın, başlangıcım bu ve bu da bitişim. Yani eğer son sıraya geldiğimizde aynı renkle buraya yine ikili trabzanlar yaparak bitirebiliriz. Eminim ki anlaşıldı. Ben hemen burada ipimi kesmek istiyorum ve size şöyle yaptığım püskülleri de göstermek istiyorum. Şöyle ipimi kestim. Hemen şurada bakın, sadece bir tane ipim kalıyor. Onu da şöyle hemen aradan saklayarak geçiriyorum. Sizler daha ayrıntılı saklarsınız. Ben şu şekilde. Evet. Şimdi ben şuralara şöyle tersi, şu düzü, bakın şuralara pomponları taktım. Sizler daha değişik püsküller de yapabilirsiniz. Evet. Hemen tığımla bakın şuraya şöyle ilk trabzan arasına batırıyorum ve şunu içinden geçireceğim. Biraz zor oluyor ama ben diğerlerini çok rahat bir şekilde geçirdim. Evet. Sanırım bir yerde düğün var. Komboyu geçiyor. Evet. Bakın bu şekilde. Daha sonra ipimden biraz keseceğim. Şöyle. Ve etrafına istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Şöyle çok şık bir püskül oluyor. Şöyle. Eminim sizler bunu daha güzel yapacaksınız. Ben şimdi göstermek için bu şekilde yaptım. Evet, arkadan bir düğüm atıyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Bir ipimi aşağıya çekiyorum. Daha sonra da makasımla aynı boyda kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi püskülüm de hazır. Arkadaşlar şöyle kamerayı uzaklaştırın. Modelimiz bu kadar kolay ve ortaya gerçekten şahane bir şey çıkıyor. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu modeli, bu videoyu muhakkak kaydedin. Çünkü bu modelden bluz da yapabilirim veya böyle şal gibi bir yelek de yapabilirim. Modeli gösterdim, o yüzden o videoda modeli göstermeyeceğim. Sadece birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Muhakkak bu videoyu kaydedin diyorum. Ortaya gerçekten çok güzel bir şey çıkacak eğer şal çalışmak istemiyorsanız. Ama gördüğünüz gibi şal veya runner için de gerçekten mükemmel bir model. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.